Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Risk iştahındaki toparlanma devam edecek. Borsa İstanbul Yüz Endeksi hafta boyunca görülen sert satışlarının alım fırsatı verdiği yönündeki öngörümden kaynaklı dün gelen tepki alımlarının ardından Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1,31'lik artış ile 1452 seviyesinden kapatırken işlem hacmimiz 12,1 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Dolar Türk lirasındaki değer kaybı devam ederken yurt dışı piyasalarda da hafif toparlanmalar görülüyor. Türkiye'de işsizlik oranı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üfe verisiyle birlikte yakından takip ediyorum. Haftanın en önemli gelişmelerinden olan Avrupa Merkez Bankası piyasa beklentilerine paralel bir şekilde faizleri sabit tutarken pandemi alım programının 1,85 trilyon euro seviyesine tutulmasına karar verildikten sonra program dahilindeki alımların ılımlı bir patikada gerçekleştirileceği de vurgulanmış oldu. Varlık alımlarında yapılan değişiklikte finansal şartlar ve enflasyon görünümünün üzerindeki görülen olumlu ekonomik şartların oluşması da belirleyici nitelikteydi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın yapılan değişikliğin tapering olan algılanmaması gerektiğini, pandemi acil varlık alım programının yeniden uyarlandığını belirtti. Toplantı sonrasında yapılan basın toplantısında Avrupa Merkez Bankası'nın yeni ekonomik projeksiyonunda paylaşılmış oldu. Açıklanan yeni tahminlere göre Avrupa bölgesi 2021 yılının %5 büyümesi bekleniliyor. Salgın dönemi içerisinde en yüksek oynaklığın yaşandığı piyasanın emtia piyasası olduğu piyasalar tarafından kabul edilmekle beraber gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki enflasyonun artması bu durumda açıklar nitelikte. OPEC'in maliyetleri kontrol altına almak için üretim artışına gitmesi, emtia piyasası için önemini korumakla birlikte son dönemde Çin'in ülke rezervlerinden yaptığı satışlarla çeşitli emtialardaki fiyatlara da etkide bulunmuştu. Çin tarafından yapılan son duyurulara baktığımızda fiyatların dengelenmesi için devlet rezervlerinde petrol satışı da gerçekleştirileceği açıklandı. Çin'in son yaptığı işlemlere bakıldığında alüminyum, bakır ve çinko satışları ile fiyatlarını dengelemeye çalışmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden dün Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuşurken Başkan Biden'ın aşılama ile ilgili yaptığı açıklamalar piyasalarda ciddi anlamda yankı uyandırdı. 100 çalışan üzerinde istihdam sağlayan iş yerlerinde aşı zorunluluğu getirilirken benzer şekilde federal hükümetler ile işbirliğine giden yüklenici olan şirketlerdeki çalışanlara da aşı zorunluluğu getirildi. Tüm eyaletlerdeki valilere seslenen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, öğretmenler ve okul çalışanlarına aşı zorunluluğunun getirmenin makul olacağını tekrarlarken, henüz aşı olmayan vatandaşlara seslenen Joe Biden yönetimi, doğru olanın aşı olmak olduğunu belirtirken, halkı ise aşı olmaya davet etti. Dün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşiklerin portföy girişleri 3 Eylül haftasında da artış göstermeyi sürdürürken 99 milyon dolarlık bir giriş ve tahvillere ise 42 milyon dolarlık portföy girişi sağlandı.
Döviz mevduatlarında yeni rekor seviyeleri görülürken döviz mevduatlarına geçtiğimiz hafta 1 milyar dolar artarak 238,2 milyar dolara yükselirken gerçek kişilerin mevduatında ise 1,5 milyar dolar, tüzel kişilerin mevduatında ise 449 milyon dolarlık artış kaydedildi. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan işsizlik maaşına başvuranların sayısı beklentilerden pozitif ayrışarak 310 bin kişi olarak açıklanırken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde görülen hafif geri çekilmeye rağmen ons altında yükselişleri göremedik. Bugün açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri üfe endeksini de geleceğe yönelik öncü gösterge olarak hep birlikte göreceğiz. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim ons altında 1810 ve 1815 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1790 ve 1780 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 yıllık tahvil faizlerindeki getirilerdeki görülen yükseliş sonrasında ons altında da değer kayıplarının gözlemlendiğini gördük. Dolar endeksi gelişmeler çerçevesinde hafif negatif bir yatay seyir içerisinde olurken dolar endeksindeki görülebilecek gün içindeki fiyatlamaları da yakından takipteyim. Gram altına teknik olarak baktığımızda gram altında yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 495 ve 500 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 485 ve 480 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise dün Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan işsizlik maaşına başvuranların sayısı beklentilerden pozitif ayrışarak 310 bin seviyesinde gerçekleşti. İngiltere'de bugün açıklanacak olan gayri safi yurt içi hasılasını da yakından takip ederken Delta varyantının ekonomileri etkilediği ve bir dönemde verilerin güçlü gelip gelemeyeceğini de yakından takip ediyorum. Pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim paritede olası yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,3870 ve 1,39 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 1,3815 ve 1,3795 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Dolar-yen paritesinde ise Japonya'da o hal Eylül ayı sonuna kadar uzatıldı. Japonya ekonomisi 2021 yılının ikinci çeyreğinde beklentinin oldukça üzerinde yıllık bazda %1,9 büyürken çeyreklik büyüme ise %0,5 seviyesinde gerçekleşti. Japonya cari hesabı Temmuz ayında 1,9 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşirken dolar-yen paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini sürdürmesi durumunda 110,50
ve 111 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 109 ve 108 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take